Hello everyone, how are you today? I hope you are good. In this video I will talk about why I am here and which phones released last week. Evet, şaka yapıyordum tabii ki. Böyle girmeyeceğim. Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Nasılsınız? Uzun zamandır video çekmiyordum. Şu an o kadar mutluyum ki video çektiğim için. Ve bu videomuzda sizlere neden burada olduğumdan bahsedeceğim. Şu an neredeyim, ne yapıyorum ve neden videolar gelmiyor. Tabii videonun sonunda bundan bahsedeceğim. Çünkü daha önemli gündemde meseleler var. Yeni telefonlar tanıtıldı. Samsung, Huawei, Xiaomi yeni telefonlarını tanıttı. Ve sektör biraz değişmeye başladı katlanabilir telefonlar sayesinde. Şimdi gelin hepsinden tek tek sizlere bahsedeyim. İlk önce Xiaomi tarafından başlamak istiyorum. Xiaomi yeni telefonu Mi 9 modelini tanıttım. Beklenilen bir modeldi. İsim olarak da cihaz olarak da sızıntılar zaten çıkmıştı. Mi 9 ve Mi 9 Explorer modelinden sizlere bahsedeceğim bu videoda. Şimdi bu cihazlarda tasarım olarak baktığımızda klasik Xiaomi'nin tasarım çizgilerini korumaya devam ediyorlar. Teknik özellikler olarak da çok güzel, en güncel teknolojileri bu telefonlar barındırıyor. Şimdi tasarımında dikkatimi çeken nokta, ön tarafta artık tek bir kamera çentiği var. Eskiden daha büyük böyle iPhone-vari bir çentik kullanan Xiaomi'nin Mi 8 modelinde artık Mi 9'da sadece tek kamera çentiği bulunuyor ve ön taraf biraz daha çerçevesiz, daha güzel bir görüntüye sahip. Arka tarafına geldiğimizde tasarım olarak telefonun burada 3 tane kamera görüyoruz artık. Aynı Huawei'nin P20 Pro modeline benzer şekilde. Tasarım çok benziyor Huawei'ye. Ek olarak bu telefonun 6.4 inç büyüklüğünde Full HD AMOLED bir ekranı var. Bu ekran tahmin ediyorum ki çok başarılı bir ekrandır. Ve Xiaomi'nin bu telefonları Snapdragon 855 ile geliyor. Snapdragon 855'te en son işlemci 7 nanometre teknolojisini kullanılan, performans anlamında da çok başarılı işlemci. Samsung'un ve diğer telefonlardan bahsedeceğim diğer telefonlarda bu işlemciyi kullanıyor genellikle. En güncel işlemci olduğunu tekrardan vurgulamak isterim. Xiaomi Mi 9'un arka tarafında artık 3 tane kamera var. Bu kameralardan bir tanesi geniş açı, bir tanesi normal, diğeri ise telefoto veya makro, mikro çekimlerde kullanmanıza yardımcı oluyor. Kameranın teknik özellikleri çok başarılı. Deneyimleme şansım olmadı ama internetten izlediğim örneklerden gerçekten güzel bir kamerası olduğunu söyleyebilirim. 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve diğer kameralarda 12 megapiksel çözünürlüğünde, 12 ve 16 megapiksel çözünürlüğünde başarılı kamera olacağını tahmin ediyorum. Telefonun 3300 mAh bataryası ve çok da güzel bir fiyatı var. Avrupa'da 400 Euro'dan başlayacak telefon satılmaya. 6 GB, 8 GB RAM'lik modelleri var. 64 ve 128 GB hafızalara sahip olmak üzere farklı renk seçenekleri de tabii bulunuyor. Ve bu fiyat aralığında 400 Euro'luk bir telefon inanılmaz başarılı. Ülkemize ne kadar fiyattan geleceğini bilmiyorum. Ülkemizdeki kurdan da haberim yok şu anda, açıkçası takip etmiyorum. Tabii Xiaomi artık ülkemizde olduğu için bu telefonları da ülkemizde, Türkiye'de göreceğiz. Şu an her ne kadar ben Türkiye'de olmasam da sizler göreceksiniz orada. Bunun dışında Explorer modelinin farkı daha fazla RAM ile geliyor olması ve arkasındaki aynı Mi 8 Explorer modelinde olduğu gibi transparan arka cam yüzey. Bu sayede telefon içi görünüyormuş gibi duruyor. Daha böyle bir farklı bir oyuncu telefonu havası katmışlar ve bu telefonun farkı, ana farkı 12 GB RAM ile geliyor olması, tamı tamına 12 GB. Yani bu GB'lar önemli mi? 12 GB, 8 GB RAM önemli mi? Bana sorarsanız çok gereksiz. Ama rekabet olduğu için için içerisinde insanlar daha fazla parayı daha fazla RAM'e vermek istiyor. Aslında 6 GB, 4 GB RAM bile şu an hayli yeterli ama firmalar daha fazla RAM yaparak insanların beğenisini toplamaya çalışıyor. Gelelim Samsung'un telefonlarına. Samsung bu lansmanında 3 tane telefon tanıttı. Bir tanesini en sona saklayıp ayrı konuşacağım. S serileriyle başlayalım. Yeni S serisi S10 ve S10 Plus modeli. Bu telefonlar tasarımsal anlamda ön tarafta ciddi bir değişikliğe sahip ve bununla beraber teknik özellik tarafında da iyileştirmeler bulunuyor. Ben bu telefonlarda en çok ön tasarımını beğendim Samsung yeni modellerinde ve bu telefonları kullanma şansını yakaladım. Şu an Toronto'da Samsung storelarında bu telefonlara erişebiliyordum ve kullandım ve deneyimleme aktarmam gerekirse tasarım olarak telefonlar bana hafif geldi olması gerektiğinden ve yeni tasarım çizgilerini çok beğendim. Çünkü artık çerçevesiz bir tasarım var Samsung'da da ve kamera çıkıntılarına baktığımızda da özel lazer kesim kamera çıkıntıları çok farklı duruyor. Umarım ileride sorun yaşamazlar bu ekranla alakalı. Umarım bu ekranlar pahalı ekranlar değildir. Çünkü insanlar çok fazla kırıp ekran değiştirmek zorunda kalıyor. Ki zannediyorsam
telefonun en pahalı parçası muhtemelen ekranı. Ama genel olarak ben tasarımını beğendim. Farklı, daha yenilikçi bir tasarım olmuş. S10 ve S10 Plus modelinin arasındaki temel farklar kamera miktarı. Ön kamerası olarak S10 Plus'ın bir tane daha fazla ön kamerası var ve batarya, ekran miktarları. Ekran olarak biraz daha küçük S10 ve batarya olarak yine S10 biraz daha düşük bir bataryayla bizleri karşılıyor. Tabi burada tamamen insanların tercihlerine göre sunulmuş iki farklı telefon. Ekranlara geldiğimizde ekranlara söyleyecek lafım yok. Çok kaliteli ekranlar, çok parlak, renkler doygunluk olarak çok iyi, renk doğruluğu olarak çok iyi. Çok gerçekten Samsung zaten bu konuda çok başarılı. Hiçbir şey söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Yine kamera kısmından Samsung'un arka tarafının yapısını ben beğenmiyorum. Arka tarafının yapısını biraz daha farklılaştırabilirler. Yani kameralar yan yana diziyorlar böyle kameraları. Gitgide daha da yan yana gidecek işte. Şu an 3 tane kamera var arka tarafında ve bu kameralar geniş açı, normal ve telefoto olmak üzere. Zaten bunu artık böyle bir seri olarak devam ettiriyor tüm firmalar. Huawei başlattı Mate 20 modeliyle, P20 Pro modeliyle ve bu diğer firmalar Xiaomi, Samsung da artık 3 kameraya, daha sonra 4, daha sonra 5, daha sonra 6 tane kameraya ilerleyecek diye tahmin ediyorum. Ama Samsung'un arka tasarımını beğenmiyorum. Arka tasarım olarak biraz daha radikal, biraz daha güncel tasarım çizgileri kullanabilirler. Çok böyle sıradan ve göze hoş gelmediğini düşünüyorum ben. Ama kameranın teknik özellikleri bakımından çok güzel kameralar, performans anlamında çok güzel kameralar. Kullanıcı deneyimi olarak da zannediyorum ki aldıktan sonra, deneyimledikten sonra bu performansı rahatlıkla hissedeceksinizdir. Tabi işlemci tarafında yine Samsung Snapdragon 855, Amerika'da Snapdragon 855 ve diğer ülkelerde ise Snapdragon değil de kendi işlemcisi Exynos 9820 işlemcisini kullanacak. Bu işlemler birbirine çok yakın işlemciler ve performans anlamındaki zannediyorsam şu anda inanılmaz zaten bu işlemciler. Performans anlamında söylenecek söz olmayacaktır. Oyun deneyimi, performans deneyimi, arayüz deneyimi, sosyal medya deneyimi vesaire bu telefonlarda çok iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. O yüzden hiç değinmeme bile gerek yok. Artık teknoloji o kadar iyi bir noktaya geldi ki üzerine çıktıkça bir şey değişmiyor artık. Yani yeniliyorlar, daha iyi yapıyorlar ama o farkı normal kullanıcılar artık anlayamıyor ama yine de performans olarak iyi bir telefon. RAM kısmında S10 Plus modelinin 12 GB'lık RAM'e ve 1 TB hafızaya sahip olan modeli de var. Tabii bunun fiyatı çok daha farklı bir fiyatlandırmada ve bu telefonda parmak izi okuyucusu olarak da ekran üzerinden parmak izi okuyan bir teknoloji bulunuyor. Artık bu tanıtılan çoğu telefonda ekran üzeri parmak izi okuyucusu teknolojisi bulunuyor. Samsung'un bu modelinde ise ultrasonik tarama yapan bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Bu sayede daha hızlı okuduğu, ki gerçekten yapılan testlerde de görülüyor, internette yapılan incelemelerde daha hızlı parmağınızı okuyor ve daha doğru sonuçlar verebiliyor. Bu sayede daha güvenli bir şekilde telefonunuzu pratik bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Samsung'un bu yeni iki telefonunda batarya da iyileştirilmiş ve Plus modelinde 4100, S10 modelinde ise 3400 mAh'lik bataryalarla geliyor. Bu sayede daha uzun süre pil gidecektir diye tahmin ediyorum. Eskiden bataryalar eleştiriliyordu çünkü daha yüksek olabilir diye. Çünkü Huawei burada çok radikal batarya seviyeleri karşımıza çıkıyordu. Ama şu anda da Samsung'un teknik özelliklerini göz önüne aldığımızda gerçekten başarılı iki cihaz karşımızda. Fiyat olarak S10 Plus'ın fiyatı yaklaşık 1000 euro civarında. Ülkemizde 7-8 bin liradan satılıyor sanırsam. Ülkemizin koşullarına göre kıyaslarsak fena bir fiyatlandırma değil. Bir amiral gemisi telefon için fena bir fiyatlandırma değil. Hele Apple'ın iPhone XS ve XS Max modellerini göz önüne aldığımızda bu telefonların fiyatlandırması gerçekten iyi. Çünkü teknik özelliklerine ve tasarımına baktığımızda iPhone'un yeni modellerinden bir tık daha iyi olup fiyatının düşük olması insanları cezbedecektir diye tahmin ediyorum. Ve hadi gelelim işte o büyük değişikliğe. Samsung Galaxy Fold tanıtıldı. Katlanabilir Samsung'un telefonu. Hatırlarsınız geçen yıllarda farklı böyle firmalar, çok bilinmemiş firmalar böyle katlanabilir telefonun üzerine bir şeyler yapmıştı. Samsung bu yıl bu telefonu tanıttı, Galaxy Fold modelini. Ama hatırlar mısınız bilmiyorum, bundan 6-7 yıl önce Samsung Galaxy Note H tanıtılırken Samsung bir tane video yayınlamıştı ve katlanabilir, rollanabilir, yani roll edilebilir, roll yapılabilen telefonlardan bahsetmişti. Ve demişti ki 2 yıl sonra bu telefonları göreceğiz. O 2 yıl 6 ya da 5 yıl sürdü. Ama sonunda güzel bir katlanabilir telefon tanıttığını düşünüyor Samsung. Ama bana sorarsanız bu tasarım çizgisinde bir katlanabilir telefon ben almak istemezdim. Çok güzel bir düşünce. Açıyorsun, ekran büyüyor vesaire, cart curt ama fiyat düşünülünce, çünkü direkt fiyatından bahsedeceğim. Teknik özellikler hiç umurumda bile değil. Çünkü bu telefonu ben alacaksam bir, görüntüsü ve kullanımı için alırım.
Zaten özelliklerin iyi olmasını zaten beklerim. Hiç düşünmem bile özelliklerini. Zaten de özellikleri 12 GB, 855 işlemci, işte yüksek kamera çözünürlüğü, kaliteli ekran derken, ama benim burada bakacağım nokta fiyat ve kullanılabilirlik olacaktır. Bu telefonun 2 tane ekranı var. Bir ön tarafta bir ekranı var. Bir de telefonu açtığınızda bir tablet gibi bir şey oluyor. Bunun ekran formatı çok farklı. Yani böyle kare gibi bir şey. O yüzden uygulama geliştiriciler burada çok uğraşması gerekecek diye tahmin ediyorum. Onun dışında alışılması gereken bir tasarım. Telefon ince bir telefon değil, kalın bir telefon. Yani ne kadar satar bilmiyorum. Fiyatı da yaklaşık 2000 dolara yakın, yaklaşık 1500-2000 dolara yakın bir telefon fiyatından bahsediyoruz. Alacak insanlar bu telefonu neden tercih edecek çok emin değilim, ama artık günümüzde katlanabilir telefonların böyle tanıtılıp yakında da satışa çıkacak olması sevindiriyor. Çünkü ileride bunlar daha da revize edilip fiyatlar daha da geriye çekilip normal günlük bir telefon haline gelecektir. Bunun habercileri olduğu için bu telefonlar, o yüzden hoşuma gitti. Ama şu anda hala çok aklıma yatmış değil. Her ne kadar çok güzel tasarımları, güzel böyle mantıken özellikleri olmasına rağmen. Tabi Huawei durur mu? Durmadı. Hemen atağa da geçti ve dedi ki biz de Huawei Mate X modelini tanıtıyoruz ve bu telefon yine katlanabilir ve Samsung'un telefonundan daha iddialı bana sorarsanız. Çünkü şimdi Samsung'un telefonu içe katlanıyor, Huawei dışa katlanıyor. Bu da bir radikal bir olay aslında. İçe katlanıp dışa katlanması farklı olaylar. Üzerinde bunun çok duruldu sosyal medyada, yine insanlar tartıştı, işte içe katlanıyor, dışa katlanıyor. Yani ne fark var dediğinizde aslında birkaç fark mantıken düşündüğünüzde oluyor. İçe katlanınca pikseller vesaire daha zor katlanma olayı gibi görünüyor. Dışa katladığında daha basitmiş gibi dururken Huawei dışa katlanabilen Mate X modelini tanıttı. Bu telefonun açıkçası tasarım çizgileri daha çok hoşuma gitti. Çünkü Samsung'un modelinde fark etmişsinizdir, çentikli bir İç ekran var. Öndeki kamerada böyle sağda bir çentik var. İşte kapattığınızda küçücük bir ekranda çalışmanız gerekiyor. Ama Huawei'nin modelinde öyle değil. Huawei'nin modelinde tek bir ekran var. O da dışa katladığınızda bir tarafı telefon oluyor. Açtığınızda da tablet oluyor zaten. Ve Huawei'nin kamera konumlandırılması, tasarımsal çizgileri çok daha mantıklı ve kullanılabilir duruyor. Ama Huawei'nin bu telefonu Samsung'un telefonundan daha da pahalı. Öyle bir durum da var. Yaklaşık 2000 dolardan 2000 euro civarında bir fiyatı var. Allah akıl fikir versin diyorum. Bakalım nasıl satacaklar bu telefonları, kaç kişi alacak. Umarım inceleme, deneyimleme şansımız olur. Yani cam fanuslarda sergiliyorlar çünkü telefonları. Ama heyecan veriyor açıkçası. Umarım kullanışlı olur herkes için. Umarım kullanışlı olur ki bu telefonlar gelişir ve günümüzde herkes rahatlıkla katlanabilir, rol yapılabilen telefonlar piyasaya çıkar ve sektör biraz da olsa değişir. Çünkü açıkçası ben şu anki telefon tasarımlarından sıkıldım. Bu tarz tasarımlara geçmek bence güzel olacaktır. Şimdi bu iki katlanabilir telefonun da teknik özelliklerinden bahsetmedim ama çok güzel özellikleri var. Yani anlatmama gerek yok. Çünkü böyle bir telefon, 2000 dolar veriyorsun bir telefona. Yani düşük özellik olması mümkün mü? Değil. Yani o yüzden bütün en son teknoloji kullanıyorlar ve yani maksimum seviyede batarya, işlemci, RAM kullanıyorlar bu telefonlarda. Bunu da unutmamak lazım. O yüzden teknik özelliklerinden çok bahsetmedim. Samsung atağını yaptı, Huawei atağını yaptı. Şimdi sırada Xiaomi'nin katlanabilir telefon atağı gelecek. Henüz yayınlanmadı. Bir tane telefon gösterdi Xiaomi, bir tane böyle bir demo gösterdi ama daha yayınlamadı, lansmanı yapmadı o telefon, ama Xiaomi'de bir atak gösterecektir diye tahmin ediyorum. Katlanabilir telefon pazarında umarım Xiaomi'nin fiyatı çok daha uygun olur ve alınabilir olur diye ümit ediyorum. Şimdi gelelim yerli firmamız General Mobile'e. General Mobile'de Mobil Dünya Kongresi'ne katıldı ve yeni telefonunu tanıttı. Aslında yeni telefon eski telefondan daha düşük özelliklere sahip, biraz daha alınabilir bir telefon olacak gibime geliyor. General Mobile normalde GM9 Pro modelini incelemiştik. Çok da beğenmiştim ben telefonu. Bu sefer yeni telefonu General Mobile GM9 Plus. Pro modeli daha üst model, Plus modeli biraz daha özellik bakımından düşürülmüş bir cihaz. Neden düşürülmüş? Normalde Pro modeli, şimdi isimleri de çok yakın birbirine ya, kafam karışacak benim. Pro modeli Snapdragon işlemci kullanırken Plus modeli MediaTek işlemciye düşürmüşler. Bu da demek olacak ki fiyat tarafında bir iyileştirilme olacak. Belki fiyat tarafında iyileştirme yapamayabilirler çünkü dolar kurundan etkilenebilirse aynı fiyatta da kalabilir. Ama bu telefonun bence beklentim daha çok böyle 1000 liraya yakın bir seviyede bir fiyatı olup daha böyle güncel tasarım çizgileri kullanan bir telefon. Çünkü tasarım olarak ön tarafında bir çentiği var artık.
General Mobile'in muhtemelen ilk çentikli telefonu diyebiliriz. General Mobile GM9 Pro'daki bu kişisel özellikler de bu telefonda bulunuyor. İşte yandaki ekstra tuş özelliği derken bu telefonda hoşuma gitmedi değil. Fiyat konumlandırılması çok önemli. Telefonun tasarımı da biraz daha güncel bir tasarıma sahip. O yüzden bu telefonu da beğendim. Ülkemiz açısından güzel bir telefon ki muhakkak yine bu telefonu %80'ini %50'sini ülkemizde üreteceklerdir. Hadi son olarak bir de LG'den bahsedeyim. Yani zamanda LG kullanmış biri olarak şu anki LG'nin haline üzülüyorum. Çünkü dikkat çekemiyorlar. Yaptıkları telefonlar çok kötü durumda. Firma gidişatı hiç başarılı bulmuyorum ama iki tane telefon tanıttı. LG G8 ThinQ and LG V50 ThinQ. Bu telefonların özellikleri vesaire güncel özellikler kullanmalarına rağmen bana sorarsanız tasarımsal olarak ve hala LG'nin şu anki algısı yerlere yakın olduğu için çok da dikkat çekmedi. Ne var bu G8 modelinde, LG G8 modelinde? Daha fazla kamera, işte çentikli yapıda bir ekran. LG V50 modeline geldiğimizde ise burada LG katlanabilir telefon yerine bu telefonu tanıtıp yanında aksesuar olarak katlanabilir kılıf veriyor. Bu kılıfı açtığınızda iki tane ekranınız oluyor. Böyle bir telefon girişiminde bulundu LG'de. LG V50 modelinde. Dediğim gibi özellikleri zaten yüksek, Snapdragon 855 kullanıyor. 3 kameraya sahip, işte çentikli yapıdalar vesaire. Ama bu telefonlar çok da dikkat çekmeyecektir diye düşünüyorum. O yüzden LG'ye başarılar. Evet, gel gelelim ben ne yapıyorum, nasıl gidiyor, niye uzun zamandır video gelmiyor, neredeyim ben? Şu anda Toronto'dayım, Kanada'dayım. Yaklaşık ülkemden bayağı uzaktayım. Şu an burada saat mesela 7, ülkemde 8 saat fark var. İnsanlar uyuyor benim ülkemde şu anda. Türkiye'de şu an sizler ben bu videoyu çekerken uyuyorsunuz mesela, örnek vermek gerekirse. Neden buradayım? Çünkü dil eğitimi almaya geldim. Yaklaşık 2 aydır dil eğitimimi, 2 aylık süreci tamamladım. Normalde 3 aylık dil eğitimi alacaktım. Ama bu 3 ayı daha da uzatmaya karar verdim. Yani daha uzun bir süre buradayım. Ama bu süre zarfında video çekmek için vakit bulamadığım için video çekememiştim ve maalesef elime cihazlar geçemiyor. Ürünler eskiden Teknomali çok sağ olsun zamanında bana ürünler ulaştırabiliyordu ama şu an Kanada'da olduğum için ürünleri temin etmek çok zorlaşacak. Burada eğer ürün incelemek istiyorsam İngilizce içerik üretmem gerekeceğini tahmin ediyorum. O yüzden bu tarz böyle küçük anlatımlar gelecek. Kanalda bulacaksınız. Yine Türkçe içerikler böyle biraz devam edecek, biraz daha devam edecek Türkçe içerikler. Ama ardından hedefim, burada ilk defa açıklıyorum sizlere, yani herkese açıklıyorum. Normalde birkaç arkadaşıma bahsetmiştim. İngilizce içerikte videolar çekmeyi planlıyorum. Umarım hoş karşılarsınız sizler de. Belki Türkçe altyazı ekleyeceğim. Belki de bazı insanları kaybedeceğim ama ben İngilizce içerik çekmeyi planlıyorum. Benim hedefim bu. Çünkü burada kalabilmem için, burada içerik üretebilmem için buradaki firmalarla anlaşmam ve buradaki firmalara İngilizce içerik üretmem lazım. Ürünleri artık İngilizce tanıtmaya başlamam lazım. Tabii ürünleri elde edebilmem lazım öncelikle. Ama bu şekilde küçük, dediğim gibi videolar gelmeye devam edecek. Uzun bir süre daha Toronto'dayım. Uzun süre daha Türkiye'ye dönmeyeceğim. Videoda çekmeyi özlemiştim. Umarım sizler de bu videodan keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince yeni tanıtılan cihazları sizlere anlattım. Sektör katlanabilir telefonlar konusunda çok farklı bir noktaya gidiyor. Onun dışında yine farklı cihazlar göreceğiz yakında. Yine farklı firmaların katlanabilir yeni cihazları yine tanıtılacak. Huawei P30 modeli gelecek. İşte Samsung'dan belki yeni Note modeli gelecek vesaire derken yine cihazları göreceğiz. Yine böyle sizlere küçük çaplı videolar çekmeyi düşünüyorum. Şu anda odamda mesela yankı bile yapıyor olabilir. Işığım bile yetersiz mesela baktığınızda. İmkanlar daha açılmadı. Eski odamın halini çok rahat biliyorsunuz zaten, nereden nereye geldiğimi. Burayı da artık stüdyo haline çevirmeye başladıktan sonra daha rahat, daha güncel olarak içerikler üretmeye başlayacağım. O yüzden kusura bakmayın, yine böyle bir sonraki video geç gelebilir. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadardı. Sıkmak da istemiyorum artık sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Hemen aşağı taraftan kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Sizler ne düşünüyorsunuz bu telefonlar hakkında? Thank you so much for watching this video. I hope you will like it and see you later.